Jaya Radha Jaya Kunja Bihari Jaya Bihari Jaya Jaya Kunja Gopi Jana Vallabha Jaya Girivara Jaya Girivara Gopi Jana Vallabha Jaya Girivara Jaya Yashodanandana Jaya Raja Jaya Yashodanandana Jaya Jaya Yamuna Tirabhanachare Jaya Kunjade Jaya Jaya
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jaya Radha Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Jaya
Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Svapadantikam. Vancha Kalpatarubhischa Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale, Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo. So Hare Krishna, dear devotees. First of all, I'd like to thank Nrsimha Krishna Prabhu for inviting me to this wonderful festival. Her şeyden önce Nrsimha Krishna Prabhu'ya beni bu harika festivale davet ettiği için teşekkür etmek istiyorum. It's really a great pleasure to see such nice Vaishnavas here in Istanbul and Turkey in general. Burada İstanbul'da ya da Türkiye'de genel olarak bu çok hoş Vaishnavaları görmek büyük bir mutluluk. And I will definitely look forward to participate in the future because it's so inspiring. Ve bu çok ilham verici olduğu için gelecekte katılmak için de can atıyorum. I'm not sure how inspiring will be my presentation, but at least. Benim sunumum ne kadar ilham verici olacak bilmiyorum ama. One thing is that I'm not used to talk in English. Usually I'm preaching in Romanian language. Bir nokta, çok İngilizce konuşmaya alışık değilim. Genelde Roman dilinde Krishna bilinci yapar. But I think that's Krishna Mala's Mataji's problem. I mean, she'll have to find out how to translate those words. Sanırım bu Krishna Mala'nın tecrübeli problemi nasıl çevireceğini bulması gerekecek. Anyway, I'll try my best. Ben elimden gelen en iyisini yapacağım. And as was announced, I'll give a seminar on defining self-surrender or Sharanagati. Daha önce başlık olarak da paylaştığımız gibi Sharanagati yani benlik teslimiyetini tanımlamak üzerine bir seminer olacak. Today we will have an introduction. We'll define what is Sharanagati, why it's important. Bugün ilk olarak bir giriş yapacağız ve Sharanagati'nin ne olduğunu tanımlayacağız ve neden önemli olduğu hakkında konuşacağız. Tomorrow we will talk more specifically about 6 vows of Sharanagati. Ve yarın daha spesifik olarak da Sharanagati'nin 6 tane yemininden bahsedeceğiz. And day after tomorrow we will see a description from Sanat Kumar Samhita about what's expected from an initiated devotee. Actually, it's expected a high level of Sharanagati or surrender, and we'll see different aspects of those surrendering things. Ve yarın ondan sonraki günde Sanat Kumar Samhita'da açıklandığı gibi aslında inisiyasyon almış bir adamdan ne ölçüde teslimiyet beklendiği hakkında konuşacağız. Aslında inisiyasyon alan bir kişiden büyük bir seviyede uzun And also to keep you in your consciousness, I will also tell a few stories. Ve aynı zamanda sizin bilincinizde uyanık tutmak için de bazı hikayeler anlatacağım. So I'm sure many of you you heard this phrase many times. Just surrender, Prabhu, or just surrender, Mataji. Belki birçoğunuz bu şeyle karşılaşmışsınızdır bu deyimle. Teslim ol sadece Mataji, teslim ol sadece Prabhu gibi. Who heard this? Bunu diyen kimse oldu mu şu ana kadar? It's, it's one of the Mahavakyas of ISKCON. Bu ISKCON'un Mahavakyalarından bir tanesi. It's a great sutra. It's a great appeal. Just surrender. Büyük bir sutra gibi, yani büyük bir yaklaşım gibi, sadece teslim ol. Everything is in Krishna's hands. Her şey Krishna'nın ellerinde. And in some cases, such affirmations are supported by quoting different famous verses. Ve bazı durumlarda da çok ünlü bazı kıtalardan alıntı yaparak bunun desteklendiğini görüyoruz. Sarva dharma paritaja Prabhu, forget everything, just surrender. Unut her şeyi, teslim ol.
And even though this phrase may sometimes be misused, actually it's true. Yani bu bazen yanlış kullanılıyorsa da bu aslında doğru yani. Because surrender is the beginning of the spiritual life, is the middle, and is the end of spiritual life. Çünkü teslimiyet spiritüel yaşamın başlangıcı, ortası ve sonu aynı zamanda. And there is a very nice quote from Srila Prabhupada. I want to present you here on the slide. You can see it. Çok güzel bir kıta var. Bunu size göstermek istiyorum. I'll read the whole quote and then Mataji Krishnamala will read, will translate it. Ben tüm cümleyi ilk olarak okuyacağım, sonra Krishna'nın So Srila Prabhupada is saying, in our movement, the beginning of the spiritual life is to surrender. If there is no surrender, then there is no advancement. This is the beginning. If surrender is lacking, then there is no beginning even, what to speak of advancement. Şimdi babana şöyle söylüyor. Bizim hareketimizde spiritüel yaşamın başlangıcı teslim olmaktır. Eğer teslimiyet yoksa o zaman ilerleme de olmaz. Bu başlangıçtır. Eğer teslimiyet yoksa o zaman bir başlangıçtan dahi söz edemeyiz. İlerlemeyi bırakın. And in this particular quote, Srila Prabhupada is saying that surrender is the beginning of spiritual life. Ve bu anlatıda gördüğümüz üzere Srila Prabhupada teslimiyetin spiritüel yaşamın başlangıcı olduğunu söylüyor. But we know that actually we reconfirm our surrender actually daily. Ama biliyoruz ki bizim bu teslimiyeti her gün tekrar yapmamız gerekiyor. All the time when we are choosing to complete our 16 rounds daily, this is a sign of surrender. Ve biz her gün 16 turumuzu tamamlamaya karar verdiğimizde bu aslında bir tür teslimiyet oluyor. All the times when we renounce to watch a Hollywood movie, this is a sign of surrender. Ve biz her bir Hollywood filmini izlemeyi bıraktığımızda, ondan vazgeçtiğimizde bu da bir teslimiyet göstergesi oluyor. All the time we are watching a Hollywood movie, it's a sign that we are not so surrendered yet. Ve biz her bir Hollywood filmini izlemeye karar verdiğimizde de henüz o kadar teslim olmadığımıza dair bir işaret oluyor bu. So yes, maybe at some point we felt that we surrendered to Krishna, but daily we will have to reconfirm it through the whole of our spiritual life. Ve biz belki Krishna'ya teslim olduğumuzu düşünüyoruz ama her gün bunu bizim spiritüel yaşamımızın bir parçası haline gelmesi gerekiyor. Thus, Sharanagati or surrender is considered to be a doorway to bhakti, to pure devotional service. O yüzden de Sharanagati yani teslimiyet aslında bhaktiye yani saf adanma hizmetine açılan bir kapı gibi. And since I was aware that our time will be limited because of translation, I did not use a lot of different other quotes about what is surrender from the point of view, what role does surrender play for our spiritual advancement. Zamanımızın kısıtlı olacağını bildiğim için çeviri yapma zorunluluğundan dolayı o yüzden ben birçok alıntı eklemedim bu sunuma yani teslimiyetin ne anlama geldiğine dair. But some acharyas they are saying that surrender Sharanagati is like a stage on which bhakti is performed. If you don't have a stage, you don't have a play. Yani ama bazı açarlarımız diyor ki aslında teslimiyet Bhakti'nin sergilendiği o sahne gibidir. Eğer sahne yoksa oyunda sergilenemez. And there are 6 pillars that are maintaining this stage, and about those 6 pillars we will talk tomorrow. Ve bu sahneyi ayakta tutan 6 tane sütun bulunmaktadır ve biz bu sütunlar neler olduğu hakkında yarın konuşacağız. But for now the main idea is that we cannot perform bhakti without surrendering. Ama bugünkü temel konumuz yani fikrimiz teslimiyet olmadan Bhakti'nin uygulanamayacağı. According to that quote from Srila Prabhupada, it's impossible. Ve Srila Prabhupa'dan yapmış olduğumuz alıntıya bakacak olursak bu mümkün değil. And when discussing this concept of surrender, less experienced devotees sometimes they find the term surrender to be a little bit abstract. Ve bu teslimiyet kavramından bahsederken bazen adananların bunu biraz soyut bulduklarını görüyoruz. So we heard many times surrender, surrender, but what means actually to surrender? Ve biz çoğu zaman teslim ol diyoruz, teslimiyet diyoruz ama bu gerçekten ne anlama geliyor? And let's define it according, first we'll define it according to the New Oxford American Dictionary. And let's see what it says about the very word surrender. Ve ilk olarak teslimiyetin ne anlama geldiğini Oxford sözlüğünün yeni versiyonuna göre bakacağız. And we have here 4 definitions. Burada 4 tane tanım olduğunu görüyoruz. First one is saying that cease resistance to an enemy or opponent and submit to their authority. İlk tanım bir
düşmana veya karşımızda olan bir kişiye No. direnmeyi bırakmak ve onun otoritesine teslim olmak, kabul etmek. During the wartime, when you take a prisoner, usually they're saying you have to surrender, surrender. They're crying, they're shouting this, surrender. Savaş zamanında görüyoruz bir kişiyi hapis olarak aldığınız zaman teslim ol, teslim ol diyorlar. Yani hatta bağırıyorlar bu şekilde. And it's interesting that the mudra for surrendering is raised hands. Ve bu çok ilginç ki yani teslimiyeti gösteren mudrada elleri bir şekilde yukarıya kaldırmak. And when we are raising our hands during kirtans, this is not for exercise. Kirtan sırasında ellerimizi yukarı kaldırdığımızda bu egzersiz için yaptığımız bir şey değil. This is not just an aesthetic aspect of kirtan. Bu sadece estetik bir boyutu da değil kirtanın. The message is that I am surrendering O Gaurnita, I am surrendering O Radhesham. Ben Gaurnita'ya, Radheshyam'a teslim oluyorum anlamına geliyor bu. Then we have the second definition, give up or hand over a person, right or possession, typically on compulsion or demand. İkinci anlamı da bir kişinin bir kişiye bir hakkı veya sahip olduğu bir şeyi bırakması veya birine vermesi. Özellikle de bu bir istek olduğu zaman veya bir zorunluluk durumunda gerçekleşebiliyor. So you renounce a thing, I surrender it, I mean I cannot control it. Bir şeyden vazgeçiyorsunuz. Yani ben bunu artık kontrol edemiyorum diyorsunuz. Then the third definition in sport contest, lose, means that I surrendered, I mean he won, not me. Üçüncü tanımda ise bir spor müsabakasında bir kişinin kaybetmesi anlamına geliyor. Tamam diyor, teslim oluyorum, bırakıyorum. And the fourth one is abandon oneself entirely to a powerful emotion or influence and give in. Dördüncü tanımda ise bir kişinin kendisini tamamen çok güçlü bir duyguya veya bir etkiye bırakması. So these are worldly definitions of the word surrender. Bunlar kelime anlamıyla aslında teslimiyetin ne anlamına geldiğini But the exact Sanskrit word for surrender is actually Sharanagati. Ama teslimiyet için aslında kullandığımız Sanskrit kelime Sharanagati. And this word appears even in Bhagavad Gita in the famous verse, Ve bu Bhagavad Gita'nın ünlü kutasında karşımıza çıkıyor bu kelime. Sarva dharma paritejam amekam sharanam vraja, in which Krishna is saying, abandon all varieties of religion and just surrender unto me. Ve burada Krishna diyor ki dinin bütün teferruatlarını bırak, sadece bana teslim ol. And the word Sharanagati is coming from two Sanskrit words, Sharanam and Agati. Ve Sharanagati kelimesi iki tane farklı Sanskrit kelimeden geliyor. And Sharanam ve Agati. as we can see on the slide, so Sharanam means refuge, protection or shelter, Agati to go to or to come to. Sharanam sığınak anlamına geliyor, koruma anlamına geliyor. Agati ise gitmek anlamı veya gelmek anlamında. So Sharanagati means to approach somebody for refuge or for protection. Yani Sharanagati'de bir kişiye sığınma amacıyla yaklaşmak anlamına geliyor. Sometimes the word Sharanagati is also translated as full submission to God. Bazen Sharanagati kelimesi Tanrı'ya tamamıyla teslim olmak anlamında da kullanılıyor. And many dictionaries are saying not just full submission to God, but also to God's representatives. Ve bazı tanımlamalarda da bunun sadece Tanrı'ya olan bir teslimiyet değil, aynı zamanda onun temsilcilerine de teslimiyet anlamına geliyor. Which includes spiritual masters, master and devotees also. Bu aynı zamanda manevi öğretmeni ve adananları da kapsıyor. There are other synonyms for the word Sharanagati. Bazı diğer eş anlamları var Sharanagati'nin. And devotees sometimes they are confused. Therefore, I wanted to bring up those words that you'll know. Bu bazen adananların bu konuda kafası karışabiliyor. O yüzden bu kelimeleri de belirtmek istedim. And we have words such as Atma Samarpana, Prapannam, Prapati, Atma Nivedanam, and Anugatya. Bu tür kelimeler de var. I put Atma Samarpana twice, anyway. But we have another common word for the yoga cycles is Ishvara Pranidhana. Yoga çevrelerinde daha sıkça kullanılan bir diğer kelime daha var. Bu da Ishvara Pranidhana. And Patanjali is using this Ishvara Pranidhana. He's using these words, Ishvara Pranidhana, at least twice in his Yoga Sutra. Ve Patanjali de Ishvara Pranidhana kelimesini sutralarında en az 2 kere kullanıyor. And it's very interesting to talk with different yogis about
about self-realization, and usually they don't like very much, especially this sutra. Ve yogilerle benlik idrak hakkında konuşmak benden çok ilginç oluyor. Özellikle bu sutradan pek hoşlanmıyorlar. Samadhi siddhi ishvara pranidhana. If you want to attain the perfection of samadhi, you have to surrender to God. Burada eğer samadhiye ulaşmak istiyorsan Tanrı'ya teslim olman gerekiyor deniyor. And Patanjali, even his, not Patanjali, but Vyasa, the first commentator of Yoga Sutra, he's commenting and saying, he's making a very important point. Ve bu Yoga Sutra'nın ilk açıklamayı, ilk yorumu yazan Vyasa'da çok önemli bir vurguda bulunuyor. He's saying that through this practice of Ishvara Pranidhana or surrender to God, God turns his face to the yogi and bestows his divine grace. Bu ilkenin takip edilmesiyle, İşvara Pranidhana'nın takip edilmesiyle ve Tanrı'ya tam olarak teslim olunmasıyla Tanrı kişiye, Tanrı yogiye yüzünü döner ve ona takdislerini sunar denir. In other words, indirectly, Patanjali is saying that you cannot advance in yoga without God's grace. You have to surrender to Him. Yani aslında Patanjali ile yogada Tanrı lütfu olmadan ilerleyemezsin, ona teslim olman gerekiyor diyor. We could talk a lot about the sutra, but I want to come back to these terms. Bu sutra hakkında çok konuşacağız ama bu terimlere geri gelmek istiyorum. Because more or less these words, they means the same. Çünkü aşağı yukarı bu kelime aynı anlama geliyor. Sharanagati or prapanam, prapati and so on, they means that you have to sacrifice your stand for independence. Atma, svarpanas, prapanam, prapati aslında kişinin bu bağımsızlık durumundan vazgeçmesi gerektiğini söylüyor. Have you seen? We have nothing in our life. Görüyoruz ki bizim hiçbir şeyimiz yok hayatımızda. There is an illusion that we are possessing things. Bir şeye sahip olduğumuzu düşünmek aslında bir yanılsama. We are possessing our body, we are possessing our cars and our devices. Yani bedenimize sahip olduğumuzu düşünmek, arabamıza veya aletlerimize bu bir yanılsama. Our health. Sağlığımız. After 40 years, when you become 40, 50, you immediately understand that you don't possess your health, at least. 40-50 yaşınıza geldiğinizde en azından artık sağlığın sahibinin siz olmadığını anlıyorsunuz. So the only thing that we as a jiva soul we possess is our free will. Biz civalar olarak özgür iradeye sahibiz. And Sharanagati means to use our free will in a right way. Ve Sharanagati de özgür irademizi doğru şekilde kullanmak anlamına geliyor. Sharanagati means to reject this concept of aham, ahanta and mamata. Ahanta means mine and me and mine. Yani aslında Sharanagati aham ve ahanta yani ben ve benim kavramlarını reddetmek anlamına geliyor. And Sharanagati also includes conviction that everything that is happening in our life is happening because of Krishna's will. Ve Sharanagati aynı zamanda hayatımızda olup biten her şeyin Krishna'nın iradesi sonucunda gerçekleştiğini kabul etmek anlamına geliyor. Like Narada Muni told to little Dhruva, he told him that you want to go to the forest to search God. Narada Muni'nin aynı küçük Druva'ya söylediği gibi o ormana gidip Tanrı'yı aramak istiyordu. And you want to revenge. Ve intikamını almak istiyordu. But actually parishreyas tatas tatata vanmatrena purusha daivapatadishadhyaksa viksheshvara gatim buddha. Means that everything is in God's hands, and even this situation that happened with you, it just happened because this was God's will. Her şey Tanrı'nın elinde ve senin başına gelen bu şey de onun iradesiyle gerçekleşti. Let's discuss this concept of Sharanagati a little bit from another point. Şimdi bu Sharanagati kavramını biraz farklı bir açıdan çalışalım. There is a very nice verse famous actually verse in Katha Upanishad that Srila Prabhupada often was using during his classes. Katha Upanishad'da Srila Prabhupāda'nın dersleri sırasında sıklıkla kullandığı bir kıta var, çok ünlü bir kıta bu. Is the famous verse Utishta Jagrata Prapyam Varam Nibodat Kshurasya Dara Nisitam Duratya. And the verse is saying that wake up, come to your senses. The path of spiritual realization is difficult and sharp like an edge of a razor. Be attentive, accept the shelter of a realized spiritual master and obtain transcendental knowledge from him. Uyan ve duyularına geri dön. Benlikle spiritüel idrakin yolu zordur ve aynı bir bıçak sırtı gibidir. Dikkatli ol ve benlik idrakine varmış spiritüel bir öğretmenin sığınağını kabul et ve ondan transcendental bilgiye edin.
So we have a thesis here. It's difficult and sharp like a razor. Burada bir tezimiz var. Yani o zor ve aynı bir bıçak sırtı gibi keskin. The path of spiritual advancement is not easy. Spiritüel ilerleme yolu kolay bir şey değil. From another side, we see antithesis. We see a verse from Srimad Bhagavatam, in which it said that, O king, one who accepts this process of devotional service to the Supreme Personality of Godhead will never blunder in his path in this world, even while running with eye closed, he will never trip or fall. Bunun antitezi olan başka bir kutu olduğunu görüyoruz Srimad Bhagavatam'da. Burada da ey kral deniyor. Kendi yüce şahsın adamla hizmet sürecini kabul etmiş bir kişi hiçbir zaman bu dünyada yolundan şaşmaz. O gözleri kapalı bir şekilde koşuyor olsa dahi hiçbir zaman ayağa takılmaz veya düşmez. So in other words, antithesis, it means that the path is really easy. Buradaki antitez de bu yolun çok kolay olduğunu söylüyor. And then we have the synthesis. Ve burada da bir sentez olduğunu görüyoruz. It's easy with one condition, O belli bir koşulda kolay. that you surrender, Teslimiyet olması durumunda. that you accept the anugatya, or it means that you accept the authority, you accept the guidance. Anugatya yani eğer otoriteyi ve onun sınavını kabul ediyorsanız. So when you are practicing your spiritual life under the guidance of the Lord or the spiritual master and Vaishnavas, then the path is easy. Eğer siz spiritüel yolculuğunuzu Vaishnava'nın, Tanrı'nın veya onun temsilcisi manevi öğretmenin liderliğine, rehberliğine yapıyorsanız o kolay bir hale gelir. If you are trying just to go by your own power, then it's not easy. Eğer kendi gücünüzle bunu başarmaya çalışırsanız bu kolay olmayacaktır. So in that sense, Sharanagati means to consider Hari, Guru, and Vaishnavas to be the only shelter and to be the only support and hope in our spiritual life. Yani Anugatya Sharanagati, Hari, Guru ve Vaishnavaların bizim manevi hayatımızdaki tek destek ve sığınak olarak görmemiz anlamına geliyor. It's very interesting how the Vedas are describing 10 types of shelters that we are trying to accept in our life. Vedalarda hayatımızda kabul etmeye çalıştığımız 10 tane farklı sığınaktan bahsediliyor. I put it on the slide, it will be easier for you to follow. Burada slide'a koydum bunu daha kolay bir şekilde takip edebilmeniz için. So the first shelter that we are trying to accept is called Sharira Ashraya. Kabul etmeye çalıştığımız ilk sığınak Sharira Ashraya. We are trying to accept the shelter of our physical body, Biz fiziksel bedenimize sığınmaya çalışıyoruz. Bunu kabul etmeye çalışıyoruz. the longevity of our life also. Longevity. Ve uzunluğu yani ömrümüzün uzun olmasını istiyoruz. Then, but of course we know that our body is fallible. Ama tabii ki biliyoruz ki vücutlarımız sınırlı yani. At the end we will see how all of those things are fallible actually. Nihayetinde sonunda bunların hepsinin aslında geçici olduğunu ve sınırlı olduğunu göreceğiz. Then the second shelter is called Bala Ashraya, which means shelter on one's own physical strength. İkincisi de Bala Ashraya yani bir kişinin fiziksel gücüne sığınmaya çalışması. Buddhi Ashraya, shelter on one's own intelligence. Buddhi Ashraya bir kişinin kendi zekasına sığınması. I think you observed that all the time when we are not inclined to surrender and to accept devotees' will, usually we are relying on our own intelligence. Bunu gözlemlemişsinizdir. Adananların rehberliğine sığınmak istemediğimizde böyle bir eğilimimiz olduğunda kendi zekamıza sığınıyoruz. We believe our own reason more than the experience of Vaishnavas or the experience of even the spiritual master. Kendi aklımıza Vaishnavaların deneyimlerinden veya hatta manevi öğretmenimizin deneyimlerinden daha çok inanıyoruz. Therefore, try to think how these things apply to you, because this is actually what's happening when we don't want to surrender. We accept the shelter of one of those things. Lütfen bunların sizin hayatınızda nasıl yer aldığını düşünmeye çalışın. Çünkü biz teslim olmak istemediğimizde bunlardan birine sığınıyoruz. Manusha Ashraya means the shelter in people or in the family members. Manusha Ashraya insanlara veya aile üyelerine sığınır. Friends and parents and sons, daughters and so on. Arkadaşlar, anne babalar ya da oğullar veya kızlar. Bhaga Ashraya, shelter in our money and accumulated wealth. Banca Transilvania bir kişinin parasını veya biriktirmiş olan zenginliğine sığınması. I recently opened a Revolut account. What kind of account? Revolut.
it's called. Ben bir Revolut hesabı açtım. You don't have it in Turkey? We have, I just don't know it. Okay, anyway, we have it in Romania, and they are using it in Europe also. But it's anyway, it's a kind of like a bank account, but it's digital. Dijital bir banka hesabı bu. And I immediately felt very, very nice. I mean, Kendimi aslında çok iyi hissettim. because it was the first time in 30 years that I opened a bank account. Çünkü 30 yıl içinde ilk defa bir hesap açmıştım. Before that, all my money was in my wife's hands. Ondan önce bütün param karımın kontrolü altındaydı. It was safe. It was safe. Bu güvenliydi. But I wanted something even more safer. Ama ben daha da güvenli bir şey istedim. So it's called bagashraim, and you try to accept shelter of your wealth, of your possession, of your bank account. Buna da bagaj şey deniyor. Banka hesabınıza asılmak istiyorum. Not Krishna anymore is controlling your life. You yourself is your card are controlling your life. Krishna kontrol etmiyor artık hayatınızı. Sizin bankanız ve kartınız kontrol ediyor. People who are more sattvic, they are trying to accept the shelter of pious activities, dana, shraya. Daha saçlık olan kişiler yapmış oldukları erdemli faaliyetleri sığınmaya çalışıyorlar. Buna da dana aşraya deniyor. Then we have pitra shraya, which means shelter of our ancestors. Ve pitri aşraya yani atalarımıza sığınmak. And maybe in the Abrahamic cultures, we are not so much into worshipping our ancestors. Ve belki Abrahamic dinlerde bu çok fazla yok yani atalarımıza sığınma geleneği. But some years back we visited Bali, and on Bali people are worshipping spirits of their descended ancestors, died ancestors. I mean, at every corner they are worshipping their souls. Ama birkaç sene önce Bali'yi ziyaret ettiğimizde onların hep atalarının ruhlarına ibadet ettiklerini gördük. So they are not so much in worshipping God, but they are in worshipping this kind of like souls, departed souls, and they're depending on them. Onlar tanrılara ibadet etmiyorlar ama ayrılmış olan o ruhlara yani atalarına ibadet ediyorlar daha çok. Or this also can manifest as a belonging, a feeling of belonging to some very high dynasty. Ve bu aynı zamanda çok yüksek bir hanedanın üyesi olma duygusunu da kapsıyor. Or even nationality. Ya da büyük bir ulusun üyesi olmayı. Who are you? Sen kimsin? I'm Romanian, I'm Hungarian, I'm Russian, I'm American. Prabhupada talks a lot about that. Ben Romaniyim, ben Macarım, ben Amerikalıyım. Şila Prabhupada bundan çok bahsediyor. And people who are even more subtle, they're accepting the shelter of different rishis or sages. Ve daha ince olan kişiler de farklı rişilerin sığınağını kabul ediyorlar. Or in other words, they are accepting the shelter of different intellectuals and wisdom. Ve başka bir deyişle diyebiliriz ki onlar bilgeliğe sığınıyorlar. Or maybe in science and in progress. Ya da bilime ve ilerlemeye. You know the story how the servant of Srila Prabhupada left Srila Prabhupada when everybody was watching how they so-called descended on the moon, and Prabhupada was completely uninterested. And the servant of Srila Prabhupada, the next morning, he just left. Bunu biliyorsunuz da belki Srila Prabhupāda'nın bir asistanı vardı, hizmetkarı vardı ve herkes Ay'a inildiği için çok heyecanlanmış bir durumdayken Srila Prabhupāda'nın buna hiç ilgi göstermediğini gördüğü için sonraki sabah Srila Prabhupāda'nın hizmetini bırakmıştı. And why? Because he had more faith in science than in Srila Prabhupada. Çünkü bilime olan inancı Srila Prabhupāda'ya olan inancından daha güçlüydü. And finally, Devashraya. Devashraya means shelter of demigods or worshipping different cosmic forces. Ve son olarak da Devashraya yani yarı tanrılara sığınmak veya kozmik güçlere. And tomorrow we will come to that and we will see that even we as devotees, we have this tendency. Ve yarın bunun hakkında bahsedeceğiz. Adananların da, yani biz adananların da böyle bir eğilim olabiliyor. But anyway, all these 9 types of shelter and support, they are very transient. I mean, they are very temporary. Ve bütün bu 9 tane sığınak aslında çok geçici olan sığınaklar. We have this famous verse from second canto of Srimad Bhagavatam. Prabhupada also used to quote it a lot. Srimad Bhagavatam'ın 2. kantosundan bu ünlü kıtayı görüyoruz şimdi. Srila Prabhupada da bunu çok fazla kullanıyordu. And the verse is saying that persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life, being too attached to the fallible shoulders
like body, children, and wife, and actually all those 9 types of shelters that we described. Although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. Alt ve tatmaya sahip olmayan kişiler bedenleri, çocukları ve eşleri gibi aslında yeniler olan askerlere çok fazla bağlanmış oldukları için hayatın gerçek problemlerini araştırmazlar. Onlar yeterince deneyime sahip olmalarına rağmen yine de kaçınılmaz olan yıkımlarını görmezler. Aslında bu beden, çocuk ve kadınlardan bahsettiğimde bu 9 tane sığınaktan da bahsetmiş oluyoruz. So fallible soldiers, it means that you cannot, like, who was that? I think maybe it was Alexander the Great. He said that give me 40 very nicely educated soldiers and I'll win the war. And I don't need thousands of uneducated soldiers on which you cannot rely. Yani bu aslında yenilecek olan askerlerden bahsediyoruz. Bir generalden bahsediliyor. Yani bana 40 tane eğitimli asker versen yeter. Binlerce eğitimsiz asker yani. And fallible means that you cannot rely on them. Fallible. Çünkü yenilecek olan askerlere dayanarak savaşa çıkamaz. So in that way, Vedas are teaching us that the only real shelter is actually the 10th type of shelter described in the Vedas. O yüzden de Vedalar bize sığınabileceğimiz yani gerçekten geçerli olan tek sığınak 10. sığınak olduğunu. And this is called Guru Krishna Pada Ashraya, or shelter accepted by surrendered soul of Krishna and of the spiritual master. Bu da Guru Krishna Pada Ashraya'dır. Yani teslimiyet içindeki bir ruhun kabul ettiği manevi öğretmen ve Krishna. And it includes Krishna Ekasharana, which means accepting the shelter of Krishna only. Eka means only Krishna. Ve bu Krishna Ekasharana yani sadece Krishna'ya sığınmayı kabul etmek anlamında gelir ve bunu da kapsar. And Guru Pada Sharana means accepting the shelter of a spiritual master. Ve Guru Pada Sharana yani manevi öğretmenin sığınağını kabul etmek. And as Prabhupada said that these two really can help us and they can help us overcome the real problems of life. Ve Şila Prabhupa'nın söylediği gibi bu iki şey bize gerçekten yardımcı olabilir ve bu bize hayatın gerçek problemlerini aşmak için yardımcı olabilir. Birth, illness, death, old age. Doğum, yaşlılık, hastalık ve ölüm. Our neighbors, our relatives, our sons, they cannot resolve these problems. Komşularımız, akrabalarımız veya oğullarımız bu problemleri çözemezler. So in this way, Krishna and the spiritual master is the real shelter of a devotee. Ve bu nedenle de bir adamın için Krishna ve manevi öğretmen gerçek sığınaklardır. And there is a very nice little story that I like very much, Ve gerçek bir hikaye var benim çok sevdiğim. which really demonstrates this principle. Ve bu ilkeyi gerçekten gösteriyor. It's a famous story about a cow and a tiger. Bu bir inek ve kaplanla ilgili gerçek bir hikaye. Once there was a cow who went to graze in the jungle. Bir keresinde bir inek otlamaya ormana gitmiş. And suddenly this cow, she saw a tiger like we see here. Ve birden bu inek bir kaplanla karşı karşıya kalmış. And the tiger was racing towards the cow. Ve kaplan da yavaş yavaş ona saldırmaya hazırlanıyormuş. And of course, when the cow saw the tiger, she started to run away. Tabii ki inek kaplanı görünce koşmaya başlamış. And she ran into a lake. Ve o sırada bir göle girmiş. And when she saw this lake, actually this was a shallow pond. She jumped it, and then she found that her legs stuck in the mud because the surface of the water was very shallow. Ve o fark etmemiş ama göldeki su miktarı aslında çok sığmış ve göle girdiği anda da bir bataklığa saplanmış. And the tiger who was chasing the cow, he also jumped in this pond. Ve kaplan ineği takip ederken o da o gölün içine atlamış. And to his surprise also, he was extremely surprised that when he saw that the pond is shallow and his legs stuck in the mud. Ve kaplan da aynı durumda kalınca çok şaşırmış yani. Su çok sığmış ve ayakları bir anda bataklığa saplanmış. And so happened that their faces, they were not far away from each other. They were looking at each other. Ve bu inekle kaplan aslında birbirlerinden çok uzakta değillermiş ve birbirlerine bakıyorlarmış. And then the tiger, of course, he was with a great
anger. He was looking in the eyes of the cow and he roared. Ve kaplan tabii ki çok büyük bir öfkeyle ineğin gözlerine bakıyormuş ve o sırada kükremeye başlamış. I'm going to enjoy the sound of crunching your bones and drinking your blood. Senin kemiklerinin kırıldığını duymaktan ve kanını içmekten büyük bir zevk alacağım. I will enjoy the texture of your flesh in my teeth. Etinin dokusunu dişlerinde hissetmekten çok keyif alacağım. And meanwhile, the cow remained completely peaceful. Ve o sırada inek tamamıyla huzur içindeymiş. And the cow was a kind of like very, very, even disturbingly peaceful to the tiger. Ve kaplan için yani ineğin bu sakinliği rahatsızlık verici bir boyutta. And the cow just asked a question. Ve inek de bir soru sormuş. Do you have a master? Senin bir efendin var mı? And the tiger was very disturbed and he angrily, he just replied that I am the king of the jungle, what are you asking? Ve kaplan da çok rahatsız olmuş bir sorudan ve kızgın bir şekilde demiş ki ben bu ormanın efendisiyim. Ne efendisinden? What master? I am myself the master. Ben kendim bu ormanın efendisiyim. Sen hangi efendiden bahsediyorsun? And then the cow very humbly said that you may be the master and the king of the jungle, but you failed today because you got stuck in this mud. Ve inek de demiş ki ona çok alçak gönüllü bir şekilde evet sen bu ormanın efendisi ve kralı olabilirsin ama bugün sen başarısızlığa uğradın ve bu bataklığa saplanmış durumdasın. And most probably you'll not be able to save your life today. You'll die today. Ve muhtemelen de bugün hayatını kurtarmayı başaramayacaksın. Bugün öleceksin. And the tiger was really angry at that time. She started to roar. Ve kaplan bunun üzerine çok öfkelenmiş ve kükremeye başlamış. How dare you talk with me like that? Sen nasıl olur da benimle böyle konuşmaya cesaret ederdin? And what about you? Do you think that you will not die today? Ve ya sen bugün ölmeyeceğini mi düşünüyorsun? And the cow just smiled and said, no, I will not die today. Ve inek de demiş ki gülümseyerek hayır ben bugün ölmeyeceğim. And the angry tiger then said that if me, the king of the jungle, I'm not able to get out of this mud, do you think that you, a stupid cow, you'll be able to do it? Ve kaplan da demiş ki ben ormanın efendisi kaplan buradan çıkamazken sen bu aptal inek sen mi buradan çıkacaksın? And the cow then said that yes, I cannot free myself from this mud with just my own power, but my master can save me. İnek de demiş ki evet ben kendi gücümle bu bataklıktan bu çamurdan kurtaramam ama benim efendim bunu yapabilir. And the cow was very confident. Ve inek buna çok güveniyormuş. And the cow said that when the sun sets and my master will find out that I did not return home, he'll be worried. And then he'll come searching after me. And he'll come definitely to the pond and he'll see that I got stuck. Benim efendim akşam dönmediğimi görünce endişelenecek ve beni aramaya gelecek ve sonra beni burada bulacak. And because he's loving me, he'll take me out of this pond. Ve beni sevdiği için de beni bu çamurdan kurtaracak. And to that the tiger even he did not have any words to say. Ve kaplanın buna karşı söyleyecek hiçbir sözü yokmuş. And soon enough, yes, the sunset came and the cow's master arrived. Ve gerçekten güneş battığında ineğin sahibi geldi. And he immediately saved the cow. Ve hemen ineği kurtardı. And an interesting detail is that as they were walking home, the cow and the master, they both a kind of like felt a mutual gratitude towards each other. Ve eve doğru ilerlerken hem inek hem de onun sahibi ikisi de karşılıklı olarak bir minnettarlık duydular. And they were looking with compassion to the tiger. Ve sevecenlik içinde kaplana doğru bakmaya başladılar. But they could not do anything because the tiger wasn't cooperative. I mean, he was not cooperating. He was angry. Ama kaplan için hiçbir şey yapamıyorlardı çünkü o çok öfkeliydi ve işbirliği yapmıyordu. And now the moral of this wonderful story. Ve bu harika hikayenin çıkılacak ders de şu. I think you already understood that the cow represents a surrendered soul, a devotee. Sanırım şimdi kadar anlamışsınızdır. Bu inek yani teslim olmuş bir adının bir ruhu temsil ediyor. And the mindset of a devotee is yes, with just my power I'm not able to save myself. Ve adınanlar da böyle
düşünüyorlar. Evet, ben sadece kendi gücümle kendimi kurtaramam. As the Upanishads are saying, Upanishadlarda söylendiği gibi, that Nayanatma pravechanena labhyona medhena bahuka shrutina, Nayanatma balahinena, you cannot rely on your own power to liberate your soul. ruhunu özgürleştirmek için sen kendi gücüne dayanamazsın. Namedaya means with your intelligence it will also not work. Zekan da bu konuda yardımcı olmayacaktır. Nabahuna shrutina, even by studying a lot of shastras or scriptures, you will also not be able to do this. Ve birçok şastra veya kutsal metin çalışsan da bu da yardımcı olacak. And who is able to get liberation? Peki kim özgürleşebilir? Only the one who is chosen by God. Sadece Tanrı tarafından seçilmiş olan kişi. So the cow was relying on his master, on God. Burada inek kendi efendisine, yani aslında Tanrı'ya sığınıyordu. And of course the tiger is representing the stubborn, conditioned soul. Ve tabii ki kaplan da burada kibirli olan ruhları temsil ediyor. I am my own master, I am relying on my own power. Ben kendimin efendisiyim, ben kendi gücüme dayanırım. In one of the purports to Srimad Bhagavatam, I think it's 11th canto, the Srila Prabhupada's disciples, they are describing that there are two kinds of power. Ve Srila Prabhupa'nın 11. kantosunda sanırım Srila Prabhupa'nın öğrencileri bunu tanımlıyor ve iki tür güçten bahsediyorlar. Or actually, I think it's in one of Prabhupada's purport to 9th canto of Srimad Bhagavatam when he's telling about Lord Rama who won the war with the help of the monkeys. Yeah. Efendim, bu Srila Prabhupa'nın 9. kantosunda Srila Prabhupa'nın yaptığı bir açıklamada ve Ramachandran'ın aslında maymunlara dayanarak savaşı kazandığından bahsediyor. And Srila Prabhupada is explaining that there are two kinds of powers. Ve orada Srila Prabhupada iki tür güç olduğundan bahsediyor. One is called Purushakara, which means the power of our own strength, physical strength, and the material intelligence. Bunlardan ilki Purushakara, yani kendi fiziksel gücümüze ve zihinsel gücümüze dayanarak yaptığımız. And the second type of power is called Daiva. İkinci tür güç ise Daiva. And Daiva is power which is coming from above, is coming from the transcendental plane. Ve bu Daiva ise yukarıdan, yani daha transandantal olan platformdan gelen güç. Like for example, first Srila Prabhupada's disciples, they were saying that those things that they made during Prabhupada's time, they will never have been able to do without Srila Prabhupada's blessings. Ve Srila Prabhupa'nın ilk dönemdeki öğrencileri o dönemde yapmış oldukları şeyleri Srila Prabhupada olmasaydı asla yapamayacaklarını söylüyorlar. And they felt that this power is coming from somewhere. That's not their own strength. Ve onlar bu gücün bir yerden geldiğini, bunun kendi güçleri olmadığını hissettiklerini söylüyorlardı. So a devotee in his life is always, he is invoking this power that is coming from above, that is coming from Krishna and Guru. Ve adam her zaman hayatında bu tür bir gücü uyandırır, yani Guru'dan ve Krishna'dan gelen gücü But alır. a stubborn, conditioned soul is relying on his Purushakara power. Ama burnu büyük, burnu havada bir ruh ise her zaman kendi gücüne dayanır. And then if we come back to this analogy or to this story, then the mud, of course, represents the material world. Ve tabii ki buradaki çamur da maddi dünyayı temsil ediyor. And the material world is its struggle for existence. Ve maddi dünyada her zaman var olmak için bir mücadele vardır. Janma, Mrityu, Jara, Vyadi, Dukha, Dushanu, Darshanam. The material world, I mean, it's full of births, death, old age, and so on. Ve maddi dünya baktığımızda hep doğum vardır, ölüm vardır, yaşlılık vardır ve hastalık vardır. And a person who is intelligent, he immediately perceives the real nature of the material world. Ve zeki olan bir kişi de hemen bu maddi dünyanın gerçek doğasını anlayabilir. Dukham eva sarva vivekinaha. This is also a sutra from Yoga Sutra. Bu da Yoga Sutralarından bir sutra. Dukham means suffering, eva means always. Dukham ızdırap demek ve eva her zaman demek. Vivekinaha means a person who has his intelligence waked up, he perceived the material world as always full of suffering. Ve Vivekinaha da aslında zihni, yani zekası uyanmış bir kişinin her zaman maddi dünyayı ızdırap dolu olarak gördüğü anlamına gelir. Doesn't have any illusions about the nature of material world.
maddi doğan doğasıyla ilgili bir yanılsama içinde değildir böyle. And therefore, he is not relying on its gross aspects or subtle aspects. O yüzden de o kendi kaba veya ince boyutlarına dayanmaz. And of course, the master represents Shri Guru, Ve tabii ki buradaki efendi de Shri Guru'yu temsil ediyor. who is working in a team with God, who is saving the surrendered soul. Ve teslimiyet içindeki olan bir ruhu Tanrı ile işbirliği içinde manevi öğreden kurtarır. It's interesting that Srila Prabhupada often spoke about two paths also in two Vedic paths. Srila Prabhupada spoke about two Vedic paths. Şila Prabhupa'da iki tane Vedik yoldan bahsetti. One is called Aroha Pantha, which means mechanical, ascending path. Bir tanesi Aroha Pantha, yani bu daha mekanik olan ve tüme varıcı olan. For example, Karma Yoga or Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, they're ascending paths. You try to ascend. Karma Yoga gibi, Jnana Yoga gibi yukarı doğru ilerlemeye çalıştığınız, yükselmeye çalıştığınız yollar var. Somebody is trying to rely just on his own knowledge, on his own power. Bir kişi kendi gücüne, kendi bilgisine dayandığında yani ve bu şekilde ilerlemeye çalıştığında bu yolu seçmiş oluyor. And we have Avaroha Pantha, which means the descending path, bhakti. Bir de Avaroha Pantha var. Yani yukarıdan aşağı doğru ilerleyen bir yol. And Bhakti. we are discussing these things just to understand what is the foundation of surrender, why it's important to understand the need of surrender. Biz bütün bu şeyleri aslında teslimiyetin temelinde ne olması gerektiğini veya neden teslimiyetin gerekli olduğunu anlamak için konuşuyoruz. Because actually this is the problem of the conditioned soul, that we are trying to rely on our own power, subtle or gross power. Çünkü koşullu ruhun problemi bu yani. Biz her zaman ince veya kaba düzeyde olsa kendi gücümüze dayanmaya çalışıyoruz. But the cause of surrender is understanding that I cannot rely on these fallible soldiers. I have to invoke some divine power. Ama teslimiyetin nedeni aslında bizim bu yenilecek olan askerlere, bu yanlış sığınaklara sığınamayacağımızı anlamamız sonucunda gerçekleşiyor. And again, as this verse is saying, that Nayanatma Balahinena Labhyana Medayana Bahuka Shrutina, truth cannot be realized or captured by discourses, by application of the power of the intellect, or by studying many sacred scriptures. It can only be realized by one who is chosen by the divine person. Ve yine Katha Upanishad'da bu kıtanın geçtiğini görüyoruz. Gerçek hiçbir zaman çabalarla ya da zekanın gücünün uygulanmasıyla ya da farklı birçok kutsal metnin çalışılmasıyla fark edilemez. O sadece ilahi olan kişi tarafından seçilmiş birisi tarafından fark edilir. And it's interesting how this tendency of Aroha Pantha and Avaroha Pantha, you can trace it in different Vedic schools. Ve bu Aroha Pantha ve Avaroha Pantha'nın aslında izini farklı Vedik okullarda sürebilirsiniz. For example, in Ramanuja Sampradaya, the succession which was founded by Acharya, they also have two schools. Ramanuja Sampradaya'ya baktığımızda ki onun kurucusu Ramanuja Acharya'dır. Onda da iki farklı okul olduğunu görüyoruz. One is the school of a monkey and another is the school of a kitten. Bir tanesi maymun okulu, diğeri de kedi yavrusu okulu. So the Vedakalai school of a monkey, it was founded by Vedanta Deshika Acharya. Ve bu Vedakalai okulu Vedanta Deshika Acharya tarafından kurulmuştu. And they're saying that if you want to attain Vaikuntha, you have to be active in your love. Vaikunta'ya ulaşmak istiyorsan aşkında aktif olman gerekiyor diyorlar. You have to rely on your sadhana, you have to rely on different rituals, you have to rely on different practices. Farklı sadhanalara, ritüellere ve pratiklere dayanman gerekiyor deniyordu. And they give the example of the monkey. Ve bunun içinde bir maymun örneği veriyorlar. Monkey have to keep, to stick to his mother. Bir maymun annesine iyice sıkıca tutunması gerekir. And if you are able to stick to your mother, you are lucky. Ve eğer annene bu şekilde sıkıca tutunabilirsen şanslısındır. If not, what can be done? Eğer bunu yapamazsan ne yapılabilir? I saw once in Vrindavan how a little monkey, the mother was jumping from one tree to another. Ben bir keresinde Vrindavan'da bunu gördüm. Bir maymun bir daldan diğerine atlıyordu. And the little monkey wasn't able
to hold itself tightly and just fell on the ground on the. It was a kind of like concrete floor, and the sound was like a splash, Bok. Ve o yavru maymun da annesine tutunmayı başaramadığı için yere düştü ve betona çarptığında diye böyle bir ses geldi. And little monkey was a kind of like dizzy, almost half dead. Ve bu yavru maymun da neredeyse yani yarı yarıya ölmüş gibiydi, böyle başı dönüyor. And then the mother monkey came and slapped him. Ve sonra anne maymun gelip ona bir tokat attı. This and said, jump again on my back. Dedi ki hani tekrar sırtıma atla. And the dizzy monkey somehow he catch the mother again, and then they ran. Ve başı dönen yavru maymun bir şekilde bunu başardı, annesine tutunmayı. So the idea is that you have to stick to your mother, otherwise you are lost. Ve buradaki temel fikir de bu yani. Annene bir şekilde tutunman gerekiyor, yoksa In other words, yes, in other words, you have to practice sadhana, you have to do something yourself. Yani burada bir diğer deyişle sadananın güçlü olması gerekiyor ve bir şey yapman gerekiyor. You have your part to play in this spiritual advancement. Spiritüel ilerleme için senin de oynaman gereken bir rol oldu. And then the opposite school is called the Tenkalai school, or the school of a kitten. Diğer okulsa Tenkalai okulu, yani kedi yavrusu okulu. And they are saying that we only have to think that we belongs to him. Onlar da diyorlar ki biz sadece ona ait olduğumuzu düşünmeliyiz. And then God will do whatever is necessary for our spiritual advancement. Ve sonra da Tanrı bizim spiritüel ilerlememiz için ne gerekiyorsa onu yapacaktır. So in other words, you have to rely on kripa, on mercy. Yani bir diğer deyişle bizim kripaya, yani merhamete dayanmamız gerektiğini söylüyor. And I want to show you a very nice quote from Srila Shivaram Swami from his Purport to Vilap Kusum Majali. Ve burada da Şila Şivaram'dan çok güzel bir alıntı yapmak istiyorum. Şila Vilap Kusum Majali'nin 8. kıtasına sunmasında. He's writing, he's saying that however one may try to perfect his sadhana on the merits of self-control and intelligence, without Krishna's mercy, all of one's endeavors will remain fruitless. The prime cause of success in bhakti is mercy, and one who is not blessed with such mercy is unfortunate indeed. Ne kadar bir kişi sadhanasını kendisini kontrol ederek ve zekasını kullanarak mükemmelleştirmeyi denese de Krishna'nın merhameti olmadan bir kişinin bütün çabaları meyve vermeden kalacaktır. Ve Bhakti'de başarının esas nedeni merhamettir. Ve bir kişi eğer böyle bir merhametle takdislenmemiş durumdaysa o kişi esasında talihsizdir. And of course, our previous acharyas and Srila Prabhupada, they were talking about the importance of sadhana, of putting an effort in order to advance spiritually. Ve bizim önceki acaylarımız Srila Prabhupada da aslında sadhananın ve bir çaba harcamanın ne kadar önemli olduğundan bahsetmişlerdir. But still, Srila Prabhupada was more inclined to rely on surrender to God than on our own power of performing sadhana. Ama yine de Srila Prabhupada Tanrı'ya dayanmayı kendi sadhanamızın gücüne dayanmaktan daha çok önemsiyor. And we know that our ability to make sadhana, to perform sadhana is just a joke, I mean. Ve bizim sadhana pratiğimiz ve bunu uygulama gücümüz de şaka gibi bir şey aslında. If you compare our sadhana with the sadhana of Sri Goswami, our sadhana is just a joke. Yani biz eğer kendi sadhanamızı Altı Goswami'lerin sadhanalarıyla karşılaştıracak olursak bizimki onların da şaka gibi yani. Sanatana Goswami was paying thousands of obeisances to Vaishnava daily. Ve Sanatana Goswami her gün Vaishnavalara 1000 kere hürmetlerini sunuyordu. He was chanting at least 64 rounds of Hare Krishna Mahamantra. Ve Hare Krishna Mahamantrasını en azından 64 tur yapıyordu. He was walking around Govardhan. I don't remember exactly, one time or 3 times, but it was, I mean, something substantial. Long pass around Govardhan, not the short one, but the long one. 26 kilometers. Yeah. Ve aynı zamanda Govardhan etrafında dönüyorduk uzun yolda. Bu da 36 kilometre gidiyormuş. 1 veya 3 kere tamam. And there's just some external examples. What about internal smarana that they were practicing as a sadhana? Bunlar sadece dışsal bazı yani belirtiler ama içerideki esas yani smaranamlarını düşündüğümüzde. Beside that, he was writing. Ve bunun yanı sıra da yazıyorlardı.
And therefore, when we are just, it's another day when we, sorry for the expression, when we killed our 16 rounds again. This is not sadhana. I mean, this is just sadhana bus. It's a shadow of sadhana. Bu şekilde söylediğim için beni affedin ama 16 turumuzu öldürdüğümüz bir gün daha geçiriyoruz. Ama bu gerçekten sadhana bile değil. But still, we have to do it. Ama yine de bunu yapmamız gerekiyor. In order to be apt to preach. En azından Krishna bilincini başkana verebilmek için. Because by preaching we get mercy. Çünkü bunu yaptığımızda elde edebiliriz. And how to find this balance between our own sadhana and mercy, it's another topic. Ve sadhanamızla merhamet arasındaki dengeyi nasıl yakalayacağımız bir başka konu. But I'd like to finish today's discussion with a little story about Srila Prabhupada. Ama bugün dersine Srila Prabhupada hakkında küçük bir hikayeyle sonlandırmak istiyorum. We see here a few nice pictures with Srila Prabhupada. Burada Srila Prabhupāda'nın bazı hoş resimlerini görüyoruz. From some morning walks. Sabah yürüyüşlerinden bu resimler. So in one morning, Srila Prabhupada was arrived in a park and he stepped out of his car. Ve bir gün Srila Prabhupada bir parka geliyor ve arabasından çıkıyor. And these pictures are not exactly from that story, but they are representing maximum closely are representing the atmosphere that was happening at that time. Yani bu resimler o olay sırasında çekilmiş resimler değil ama oradaki ruh haline en yakın olan resimler bunlardı. Prabhupada stepped out of his car and he was waiting for other devotees to come to join him and they were supposed to go for a walk. Srila Prabhupada arabasından inmişti ve diğer adınanları gelmesini bekledi. Beraber yürüyüşe çıkacaklardı. And exactly like here, there was a Mataji who was keeping her child on her hand. Yani aynı buradaki gibi kucağında çocuğu tutan bir Mataji vardı. And when she also did get out of the car, Prabhupada turned at her, smiled, and Prabhupada said, Ve bu Mataji de arabadan çıktıktan sonra Srila Prabhupada ona döndü, gülümsedi ve şöyle dedi. A burden of affection, a burden of love. Ah dedi, bir sevgi yükü. And Lilavati, that was Prabhupada's disciple, lady, Mataji Lilavati, she said, yes, Srila Prabhupada. Ve Lilavati de onun öğrencilerinden birisi ve dedi ki, evet Srila Prabhupada. And then Prabhupada looked at her again and said, Ve Srila Prabhupada ona tekrar baktı ve şöyle dedi. there are two ways to carry a baby. Bir bebeği taşımanın iki yolu vardır. There is a monkey way and a cat way. Bir maymun gibi veya bir kedi gibi. Do you know this? Bunu biliyor musun? And you can imagine Lilavati with a small child. She's not completely not into philosophy. She's just thinking how to feed him and also to get a glimpse of Srila Prabhupada's mercy on his walk. I mean, but mothers know about that, They hardly can chant their rounds what to say about reading or thinking about philosophy. Lilavati'nin durumu aslında hiç felsefeye uygun bir durum değildi. O tamamen çocuğuyla ilgileniyordu ve Srila Prabhupāda'yı görüp onun merhametini almayı diliyordu. Anne olanlar bunu bilirler. Yani felsefe hakkında konuşmayı veya düşünmeyi bırakın. 16 türlerini bile bitiremiyorlar anneler. And Prabhupada asked her, so do you know about this two way of taking care about the child? Yani Srila Prabhupada bunu sormuştu. Sen bir çocuğun bu şekilde iki farklı şekilde taşınabileceğini biliyor musun? And Lilavati said, no, Srila Prabhupada. Lilavati de hayır Srila Prabhupada. But Prabhupada insisted. She wanted to make a point. Ama Srila Prabhupada ısrarcıydı ve bir şey vurgulamak istiyordu. And Prabhupada said, just think, what do you think? Which way do you think is better, the monkey way or the cat way? Ve Srila Prabhupada dedi ki, bunu düşün dedi, hangisi daha iyi dedi? Bir yavru kedinin taşıma şekli mi, bir maymunun yavrusu? Again, Lilavati just could not understand what is he talking, what cat way, monkey way, what? Lilavati yine hiçbir şey anlayamıyordu. Yani neden bahsediyor dedi, maymun yolu mu, yavru kedi yolu mu? But we know, Prabhupada, when he wanted to make a point, he made it, Ama biraz kişi de Prabhupada bir şey vurgulamak istiyorsa bunu yapacaktır. And Prabhupada started to explain. The monkey baby climbs on the back of his mother and holds on.
Şila Prabhupada şöyle dedi, yavru maymun annesinin sırtına tırmanır ve oraya tutunur. And the kitten is carried in the teeth of the mother. Ya yavru kedi ise annesinin dişleri arasında taşınır. Lilavati, which is better? Lilavati, bunun için hangisi daha iyi? Again, Lilavati, she just, I don't know, Srila Prabhupada. Lilavati yine böyle bilmiyorum Şila Prabhupada dedi. And Prabhupada insisted. Prabhupada devam etti, ısrar ediyordu. The monkey baby is very small and very weak, and he's holding on the mother with his own strength. Ya yavru maymun çok küçük ve çok zayıf ve anne kendi gücüyle tutunmak zorunda. But the kitten is being supported by the strength of the mother. Ama yavru kedi annesinin dişleri tarafından destekleniyor. So just think, what is better? Düşünmeye çalış, hangisi daha iyi? And finally she got it, by Guru's mercy. Abimiz ve dostum merhametiyle anlamıştı. The cat way is better, Srila Prabhupada. Kedi yolu daha iyi Şila Prabhupada. And Prabhupada smiled, yes. Şila Prabhupada gülümsedi, evet dedi. And Prabhupada said, this is the difference between a yogi and a devotee. Şila Prabhupada dedi ki bir yogi ile bir adanın arasındaki fark budur. The yogi is trying to climb on the back of the absolute truth by his own strength. Yogiler mutlak gerçeğin sırtına kendi güçleriyle tırmanmaya çalışırlar. But being weak, he is falling down. Ama zayıf oldukları için düşerler. But a devotee, he cries for Krishna. Ama bir adana Krishna için ağlar. And when Prabhupada said that a devotee cries for Krishna, Prabhupada raised his hand. Ve Krishna Hence. ve Şila Prabhupada bir adana Krishna için ağlar dedikten sonra And, ellerini and kaldırdı. Prabhupada just shouted, oh Krishna, save me, save me. O Krishna kurtar beni, kurtar beni. And Prabhupada said, bhakti is not a mechanical process. Ve Şila Prabhupada dedi ki, bhakti mekanik bir süreç değildir. Bhakti is a path of grace. Bhakti bir lütuf yoludur. And this is the difference between these two schools, Ve bu iki okul arasındaki fark da buydu. and also two way of thinking. Ve iki farklı düşünme biçimi arasındaki fark. Both ways, they are needed. Her ikisi de gerekli. We need sadhana, Bizim sadanaya ihtiyacımız var. but we need also mercy. Ama bizim merhamete de And ihtiyacımız in var. order to get this mercy, we have to surrender. Ve bu merhameti elde etmek için de teslim olmamız gerekiyor. So, unfortunately, our time is over, but maybe you'll allow me 5 minutes more, Nisimha Krishna Prabhu, it's okay? And I just want to show you one very, very wonderful verse from Srila Rupa Goswami. Zamanımız bitti ama bana izin verirseniz 5 dakika daha bu Şila Rupa Goswami'den harika bir kıta var, onu göstermek istiyorum. This shloka, this prayer is actually showing the mindset of a devotee. Bu bir adamın aslında düşünme biçimini gösteriyor bu kıta. And we will see how the same example is appearing in Sanat Kumara Samhita. We will discuss it day after tomorrow. Ve Sanat Kumar Samhita'da da aynı şeyi göreceğiz. 2 gün sonra bunun üzerine konuşacağız. But the verse is very beautiful even from the Sanskrit point of view. Ve bu kıta Sanskritçesine baktığımızda bile çok güzel. Virachaya maidandam dina bandhu dayam va gatirihana bhavata kachidanyam masti. Nipatatu shatakutir nirbaram vanavambas tadapi kila payadastrite chatakena. O dina bandhu, O friend of the most needy, constantly tormented by thirst, the chataka birds only look for the water coming from the sky. Ey dinabandı, ey en çok ihtiyaç içinde olanların arkadaşı. Hep susuzluktan dolayı acı çekerek çataka kuşu her zaman gökyüzünden gelecek olan suyu bekler. Chataka bird doesn't drink water from the land. Çataka kuşu topraktaki suyu içmiyor. They say that even for 7-8 months, Chataka bird will just fly and will look into the sky and will drink only the drops of water that are falling from the monsoon clouds. 7-8 ay boyunca bile çataka kuşu sadece gökyüzünde uçar ve muson yağmurlarından gelen damlalardan suyu içer. So in the same way, a devotee is not relying on the water from the land or on his own physical or mental power, material strength. Aynı şekilde bir
adanan da topraktaki su kaynaklarına bağlı değildir. Yani kendi gücüne, fiziksel ya da mental gücüne bağlı değildir. He is relying on the strength that is coming from above. O yukarıdan gelecek olan güce dayanmaktadır. But besides that, there are other details very interesting which are telling about what means to be a surrendered soul. Ve burada teslimiyet içindeki bir ruh olmak ne anlama geliyor? Bununla ilgili çok ayrıntılı bazı tanımlar da var. Whether the thunderbolt strikes or torrents of fresh water shower down, the Chataka birds who drinks only the pure falling rainwater perpetually goes on singing the glories of rain cloud. Şimşek çaksa da ve bütün bu yağmur damlaları yani şamak halinde dökülseler de Çataka kuşu sadece gökyüzünden düşen ve saf olan yağmur suyunu içer ve bu şekilde yağmur bulutlarının yücelikleri hakkında şarkılar söylemeye devam eder. So sometimes you are depending on the cloud, Yani o bulutların you are waiting for the water, oradan gelecek olan yağmuru but bekliyorsun. instead of water, thunders are coming in your head. Ama bu sırada yani şamak halinde yağmurlar geliyor. Who had this experience when you put your life into the hands of devotees or the spiritual master? Kim bu tecrübeye sahip? Yani hayatınızda adananların veya manevi öğretmenin ellerine bıraktığınızda You expect mercy, ve merhamet beklediğinizde but you just get chastised. ve karşınızda sadece bir azar bulduğunuzda This is the test of your surrender. bu sizin teslimiyetinizin testidir. And about that we will talk day after tomorrow. Ve bunun hakkında yarından sonraki gün konuşacağız. But now I just finished the quote. Ama şimdi ilk olarak bu kıtayı bitireceğim. Rupa Goswami is saying, "So am I. You can punish me or comfort me with your grace. I'll accept everything from you. Because in the whole wide world I have no other shelter but you. You can do whatever you want with me." Ben de bu durumdayım. Sen beni cezalandırabilirsin ya da lütfunla beni rahatlatabilirsin. Senden gelen her şeyi kabul edeceğim çünkü bütün bu dünyada tek sığınağım var, o da sensin. Benimle ne yapmak istiyorsan onu yapabilirsin. Srila Prabhupada used to chastise his disciple Shrutakirti Prabhu. Srila Prabhupada öğrencisi Shruta Kirti Prabhu'yu çok azarlıyordu. Sometimes very heavily. Bazen de çok ağır biçimde yapıyordu bunu. And Shrutakirti Prabhu, in defense, Ve Shruta Kirti Prabhu da kendini savunmak için he was just smiling. gülümsüyordu sadece. And this frustrated Srila Prabhupada even more. Ve bu da Srila Prabhupa'nın moralini daha da bozuyordu. But finally, Prabhupada usually, he appreciated very much that Shrutakirti is not taking grudge. Ama nihayetinde Srila Prabhupada Shruta Kirti'nin alınmamasını çok takdir ediyordu. And Prabhupada even sometimes told him that I cannot even chastise you because you are smiling like a fool. Don't smile at me. Ve Srila Prabhupada bazen diyordu ki seni azarlayamıyorum bile çünkü aynı bir aptal gibi gülümseyip duruyorsun. Gülümseme bana. But this humble attitude invoked Srila Prabhupada's mercy again. Ama bu alçak gönüllü tavrı tekrar Srila Prabhupa'nın merhametini uyandırıyor. Why? Because Prabhupada felt that he is a surrendered soul. Çünkü neden? Çünkü Srila Prabhupada onun teslim olmuş bir ruh olduğunu hissediyor. So this should be our attitude towards Krishna and towards spiritual master and towards Vaishnavas also. Bu bizim Krishna'ya karşı, manevi öğretmenimize karşı ve Vaishnava'ya karşı saygılamamız gereken tavırdır. This means to be a surrendered soul. Bu teslimiyet içindeki bir ruh olmak anlamında. But again, we'll talk more about that day after tomorrow. Tomorrow we'll discuss 6 vows of Sharanagati, which are very important to understand. Bunu bir sonraki gün konuşacağız ama yarın Sharanagati'nin 6 tane yemininden bahsedeceğiz ki bunlar da çok önemli noktalar. So dear devotees, thank you very much for your attention. Srila Prabhupada ki jai, Shri Radhe Shyam Sundar ki Grace Radha Govinda Prabhu ki. Nrsimha Krishna Prabhu ki